Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir örgü modeli çalışacağız. Daha önce yalancı Selanik versiyonları da çalışmıştım. Bu da başka bir versiyonu. Bu dördüncü video olacak. Yalancı Selanik modeline ait. Bu da farklı bir şekli. Gördüğünüz gibi buralarda düz ilmekleri var. Ön arka yüz aynı. İkisi tarafı da aynı şekilde görünüyor. Bunun da örülüşü gayet kolay. Sadece ufak püf noktaları var. Onlara dikkat ettiğimizde hiçbir zorluğu yok. Oldukça basit bir yapımı var. Modelin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları artı 1. Yani tekli sayıda ilmek atmamız gerekiyor. Dilerseniz vakit kaybetmeden çalışmamıza geçelim. Ben şöyle şişime 17 tane tek sayıda ilmek attım. Şimdi yapım aşamasına geçelim birlikte. Şöyle şişimi alıyorum. Bu arada 4 numara şiş ve şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. Şimdi tekli sayıda demiştim. İlk kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Dilerseniz düzle başlayabilirsiniz, dilerseniz tersle başlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben bu büyük modelde mesela kenar ilmeğinden sonra tersle başlamıştım. İsterseniz düz ilmek de yapabilirsiniz. Fark etmeyecek. Şimdi kenar ilmeğinden sonra 2 tane ters ilmek örüyoruz. 2 tane düz ilmek örüyoruz. 2 tane ters, 2 tane düz. Yapımı bu şekilde arkadaşlar. 2 ters, 2 düz. Lastik örüyormuşuz gibi. Sadece küçük bir püf noktası var. Onun sayesinde Selanik görünümünü elde ediyoruz. Sıranın sonuna geldik. Son 2 ilmeğimiz kaldı. Onları da 2 düz olarak örüyoruz. Tersle başladık. Düz ilmekle bitti. Hiç fark etmez. Düzle bitebilir, tersle bitebilir. Ya da başlangıçta düzle başlayabilirsiniz. Tersle bitebilir. Hiçbir problem yok. Sadece şimdi söyleyeceğim püf noktasına dikkat etmeniz gerekiyor. Başlangıçta ilk ilmeği kenar ilmeği olduğu için örmeden almıştık. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Şimdi bunu kenar ilmeği varsayıyoruz. 2 tane düz örerek bitirmiştik. Normalde ön yüzde kenar ilmeğimiz yok. Kenar ilmeği olarak alıyoruz bunu. Bu kenar ilmeğinden sonra ilk ilmeğiniz ne geliyorsa, benim burada ters mesela, sizde düz gelebilir. Tersse ters, düzse düz öreceğiz bunu. Ama nasıl öreceğiz? Şimdi ilkini bendeki ters örüyorum. İkinci ilmeği de ters öreceğim. Yine 2 ters 2 düz örmeye geçiyoruz yani. Bir sonrakinde 2 tane düz. Buradaki ters ama aldanmayın ona. Siz 2 tane düz örmeye devam edin. Kenar ilmeği varsaydık bunu sıra başında. Bir sonraki ilmeğim hemen tersti. Ters ördüm. İkinci tersimi ördüm. 2 tane düz ördüm. Şimdi yine 2 tane ters, 2 tane düz. 2 tane ters, 2 tane düz. Yani bir alt sıradaki ilmeklerin ne olduğunu görmeyeceksiniz burada. Siz 2 tane ters, 2 tane düz öreceksiniz. Baştaki o püf noktasını yaptıktan sonra. 2 tane ters ve sondaki 2 ilmeğim yine düz olarak bitiyor. Şimdi tabi belli olmuyor pek. O yüzden tekrar birlikte öreceğiz. İlk ilmeği kenar ilmeği olarak varsayıyoruz. Hemen devamındaki ilmeğim ne? Ters ilmek. Ters ilmeği gördüm. 2 tane ters örüyorum. Siz düzle başlamış olabilirsiniz. Düz
görebilirsiniz bunu. O zaman 2 tane düz örerek başlıyorsunuz. Şimdi bir sonraki ilmeğin ne olduğunu görmeyeceksiniz. Tersin birini ördüm. İkinci ters. Hemen akabinde bir tane düz geliyor. Düzü düz örüyorum. Ters ilmeği yine düz örüyorum. 2 ters, 2 düz. 2 tane ters. 2 tane düz. Hep 2 ters, 2 düz olarak öreceksiniz. Bir alt sırayı görmeden. Orayı görmeyeceksiniz. Düzlerde şu dümdüz yukarıya çıkan düz ilmekler hep düz olarak gelecek karşınıza. Ön yüzde de arka yüzde de. Bakın bu ilmek o. Düz örüyoruz. Devamındaki ilmeği de düz. 2 tane ters. Ve yine 2 tane düzümle bitiyor. O artı 1 olarak attığımız ilmeği bu baştayken de arkasını çevirip bu baştayken de hep kenar ilmeği olarak göreceğiz onu. Kenar ilmeğimiz bu. İlk ilmeğim neymiş? Ters. Ters olduğu için 2 tane ters örerek başlıyorum. Dediğim gibi sizde düzse 2 tane düz örerek başlayacaksınız. Bakın o düz ilmek, bir düz, 2 düz. Sonrasında 2 tane ters, 2 tane düz, 2 tane ters. İlk birkaç sırayı ördükten sonra zaten o düz ilmekleri yukarıya doğru sürekli ilerleyecek. Şu ilmekler, şuradakiler zaten oradan çok rahatlıkla ayırt edip örebiliyoruz. Düzden sonra bir düz daha öreceğiz. 2 tane ters. Yine sondaki 2 ilmeğim düz. Aslında çok kolay arkadaşlar. Karıştırılacak pek bir şey yok. Bakın ufak küçükten belli olmaya başladı. Şu düz ilmekler. Şimdi tabi toplamadı henüz kendini. Yani şundaki gibi böyle arada olukları belli olmuyor henüz. Biraz ördükten sonra model iyicene belli ediyor kendini. Bir kere daha isterseniz birlikte örelim. Bunu kenar ilmeği varsayıyoruz. İlk ilmeğim ters. O yüzden hemen 2 tane ters örüyoruz. Bakın o düz ilmeğimiz. Bunu düz örüyoruz. Arkasındakini de düz örüyoruz. 2 tane ters, 2 düz örmüş oldum. Tekrar 2 tane ters, 2 tane düz. Model hep bu şekilde arkadaşlar. 2 ters, 2 düz. Lastik gibi örüyoruz ama yalancı Selanik görüntüsü oluşuyor. 2 tane düzle bitiriyorum. Arka sıraya geçiyorum. İlk ilmeğimi yine kenar ilmeği varsayarak örmeden alıyorum. İlk ilmeğim ters. Kenar ilmeğinden sonra hemen 2 tane ters örüyoruz. Düz ilmek geldi bakın. Onu düz, arkasındakini düz. 2 tane ters. Düz ilmek geldi. Bir düz, 2 düz. Bu kadar basit arkadaşlar. Dediğim gibi ben tersle başlamışım. Siz düzle de başlayabilirsiniz. 2 düz, 2 ters olarak gidecek. Fark eden hiçbir şey olmaz. Yine aynı modelin görünümünü elde edersiniz. 2 tane ters ve son olarak 2 tane düzümle bitiriyorum. Bakın model toplamaya da başladı kendini. Görüntüsü ortaya çıkmaya başladı. İlmeklerinizi atarken toplayan bir model olduğu için onu da dikkate alarak atarsanız istediğiniz ölçüleri elde etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar, modelimizi tekrar şöyle yakından göstereyim. Yapım aşaması bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.